Sarışın, uzun boylu, mavi gözlü deyince sanırım hepimizin aklına İskandinav ülkelerinde yaşayan insanlar geliyor. En az bir kere olsa bile o tip ülkelerde yaşama hayali de kurmuşuzdur. Gitmek istemişizdir en azından. Peki bu insanlar bizim hakkımızda neler düşünüyorlardı? Açıkçası şu sıralar neler düşündüklerini bilemem de 400 yıl önce bu insanlar bizden ölesiye nefret ediyorlardı. İzlanda'da bu bizim İzlanda Seferi dediğimiz olayı onlar Türk baskını olarak isimlendirmiş durumdalar. Peki biz bu insanlara neler yaptık da bunlar Türk öldürmek serbesttir diye yasa çıkardılar? İyi seyirler. 1500'lü yıllarda Kuzey Afrikalı denizcilerden oluşan korsanlar Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri yağmalayıp ellerinde ne var ne yok her şeyi alıyorlardı. Bu korsanlar arkamızda Osmanlı var, bize bir şey yapamazsınız demek için de gemilerine Osmanlı sancağı çekip Osmanlı Devleti'ne belirli aralarda bir yüksek miktarda vergiler veriyorlardı. Akdeniz Türklerin yeri olmaya başlayınca bu korsanlar ortada kalıyor. Yapacak bir şey bulamayınca da Cebeli Tarık'a geçip Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeleri yağmalamayı deniyorlar. Hollanda kıyılarında çok ünlü eski bir korsan vardır. Jan Janson. Bu korsan zamanında Hollanda-İspanya Savaşı'nda kendi adını çok fazla duyurmuştu. Fakat Hollanda Savaşı kaybedince denizleri bırakıp normal karada sade bir hayat yaşamaya karar vermişti. Akdenizlerden oraya yağmalamaya giden bizim o gemiyi görür ve onlara çok hayran kalır. Bundan dolayı gemilerine katılmaya karar verir. Ayrıca bu bazı kaynaklarda esir düştü şeklinde de anlatılır. Bu arada gemiler Osmanlı donanması olarak geçiyordu ama içinde resmen Türkler belki de hiç yoktu bile. Jan Janson şunu öğrenir. Osmanlı sancağı altında kılıç sallamak istiyorsan Müslüman olmak zorundasın. Bu olayın ardından hiç düşünmeden İslam dinine geçer ve adını da Genç Murat Reis yapar. Böylece donanmada rütbeli bir denizci olur. Bu kadar istekli olmasının altındaki yatan sebep ise ordunun gerçekten en az onun kadar yetenekli ve istekli insanlardan oluşmasından dolayıydı. Müslüman olmasını esir olarak alınmasıyla alakalı olduğunu da söyleyen birçok kesim var ayrıca. Yeni limanlar, gemiler aramaya başlarlar ve 1620'li yıllarda Genç Murat Reis komutasındaki dev savaş gemileriyle İskandinav ülkelerine sefer başlatırlar. Danimarka ve İsveç'e saldırmayı dener. Ama kolay mıdır Viking torunlarına öyle saldırmak? Tabii ki başaramaz. Çünkü oradaki insanlar daha iyi bir denizci, aynı zamanda daha iyi bir savaşçıydılar. Yıllar sürer buradaki seferler fakat tek bir liman ya da gemi dahi elde edemezler. Hem reis hem de tayfa çok fazla huzursuzlanır. Murat Reis ülke aramak için oralarda gezmeye başlar. Hiç akla gelmeyecek yerlere bakar ve en sonunda küçük bir ada bulur. Bu ada sadece balıkçılıkla geçinen tabii ki İzlanda'dır. İzlanda tamamen buzuldan oluşan küçük bir adaydı. Binlerce yıllık tarihlerinde ellerine sadece baltayı ağaç kesmek için almışlardı. Murat Reis adaya saldırdığı zaman hiçbir şekilde cevap veremedi İzlanda halkı. İlki 1627 yılında gerçekleşen İzlanda yağmalamasında ada halkının tüm değerli eşyalarına el koymuşlardı. Sadece değerli eşyaları almakla kalmayıp genç ve sağlıklı erkekler ile kadınlardan yaklaşık olarak yanlarına 800 ila 1000 kişi daha alıp adadan ayrıldılar. Oradaki kadınlar sarışın, renkli gözlü ve uzun boylu olduğundan kadın pazarlarında, erkekler ise güçlü ve iri yapılı olduğundan köle pazarlarında çok fazla ilgi görüyorlardı. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir sefer düzenlenir. Bu seferdeki amaç daha fazla insandır. Bundan dolayı daha büyük savaş gemileriyle yola çıkar Murat Reis. Bu seferde ise 2000'e yakın genç erkek ve kadını yanına alıp tekrar döner. O dönem İzlanda'nın nüfusu 60.000 civarlarındaydı. Bu gerçekleşen iki seferde genç ve üretken olan nüfusun yarısından fazlasını kaybederken milli servetinin de tamamını kaybeder. Bu olaylar üzerine ada halkı savaş eğitimi almayı, silahları kullanmayı öğrenirler. İzlanda tarihi bu Türk baskını olarak bilinen olaylar sonucunda resmen yeniden yazılır. 17. yüzyılda bir yasa çıkarılır. İzlanda'da Türk öldürmek yasal olacaktır. Türk öldürenlere hiçbir ceza verilmeyecektir. Sırf bu yasa yüzünden ölen birisi var mıdır bilmiyorum fakat
Bu yasanın uzun yıllar boyunca yürürlükte kaldığı söylenir. 1970 gibi de kaldırılmıştır. Gerçekliği kesinlikle tartışılır fakat kesin sonucu bulunacak gibi değildir. Şu an karşınızda olan yazıyı da internette arattığınız zaman İzlanda halkına bestelenen bu konuyla ilgili yaptıkları müziği duyacaksınız.